Antonov 124 ve Antonov 225 uçakları dönemin Sovyetler Birliği zamanında üretilmiş olan dev kargo nakliye uçaklarıdır ve dünyanın en büyük hava araçları arasındadır. Hatta Antonov 225 uçağı dünyanın en büyük uçağıdır zaten. Veya dünyanın en büyük uçağıydı demek daha doğru olur belki de. Antonov 225 konusunda videonun sonunda tekrar değineceğim. Ama önce küçük kardeşi olan Antonov 124'ler hakkında, yani bu uçakla yaşanan kazalar hakkında konuşmak istiyorum. Antonov 124'ler zaman zaman Türkiye'de gelmekte olan uçaklardır. Bu uçakları Türkiye'ye geldiği bir defasında benim de görme şansım olmuştu. Evet, Antonov 124'lerden birisini ülkemizde ben de görmüştüm. Ama büyük abisi olan Antonov 225'i hiç görmedim. Ve bir daha da hiç kimsenin olduğu gibi ben de görmeyeceğim artık. Konu yine büyük abi olan Antonov 225'lere geldi ama biz tekrar Antonov 124'lere dönelim. Antonov 124'lerin en medyatik olan ülkemize gelme görüntüsü S-400 füze bataryalarını Ankara'ya getirdiği görüntülerdi. Televizyondaki haber kanallarından resmen canlı olarak izledik bu dev uçakların Ankara inişlerini. Artık Türkiye'de. S-400 parçalarını dev Antonov uçaklarına yükledi Rus üretici. Sabah saatlerinde ilk uçağın Mürted üssüne indiği açıklanınca... Önce isterseniz Antonov 124 uçaklarını biraz daha yakından tanıyalım. Sovyetler Birliği döneminde 1971 yılında tasarım çalışmalarına başlanmış ve üretim tesislerinin inşasına ise 1973 yılında başlanmıştı. İlk uçak gövdesi imalatına ise 1979'da başlandı. Asıl üretimi iki fabrika arasında aynı anda paralel olarak yapılıyordu. Bu fabrikalar Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde bulunan Aviastar fabrikası ve Ukrayna'nın Kiev şehrinde bulunan Aviant havacılık fabrikalarıdır. Yani Rusya ve Ukrayna'da bulunan fabrikalarda paralel olarak üretiliyordu bu uçaklar. Her iki bölgede zaten dönemin Sovyetler Birliği topraklarında olduğu için bir sorun yoktu o zamanlar. Uçağın ilk uçuşu Aralık 1982'de gerçekleşti. 3 yıl sonra yani 1985 yılında Paris'te düzenlenen bir Airshow'a katılarak dünyaya tanıtıldı bu uçaklar. Seri üretimine geçildikten bir süre sonra üretimi durduruldu. Ama sonra tekrar üretime devam edildi. 22 yıllık bir üretim süreci oldu ve 2004 yılına kadar üretime devam edildi bu uçakların. Günün sonunda ise toplam 55 adet üretilmişti bu uçaklardan. Şu anda bile halen dünyanın bir yerlerinde yük taşıyor bu uçaklar. Hemen kısaca ölçülerinden de bahsettikten sonra kazalarını anlatacağım bu uçakların. Uzunluğu 69 metre, yüksekliği 21 metre, kanat açıklığı ise 73 metredir. 6 kişilik bir mürettebat ile yönetiliyor. Boş ağırlığı 175 ton, faydalı yük taşıma kapasitesi ise 230 tondur ve maksimum yük ile 3700 kilometrelik bir mesafeyi kat edebilir. Antonov 124 Ruslan, Sovyet mühendisleri tarafından yapılan dev uçaklardan birisidir. Dünyanın en büyük uçağı olmasa da bu listede kendisine rahatlıkla yer bulan bir uçaktır. Ukrayna ve Rusya tarafından hem askeri hem de sivil hava taşımacılığında kullanılıyordu. Tabii ki şu anda Ukrayna ve Rusya arasında savaş halen devam ettiği için sayıları ve yerleri tam ve net olarak bilinmiyor. Ama tahminen 30 kadar uçak halen aktif olarak kullanılmakta. Geriye kalanları ise emekliye ayrılmış durumda. 5 adet Antonov 124 ise yaşanan kazalar sonucu tamamen yok olmuştur. Ve kazalarına gelirsek. Kaza yapan uçak çok büyük olunca kazaları da çok büyük ve geniş bir alanda oluyor haliyle. Şimdi isterseniz bu 5 büyük kazaya bakalım ve nasıl olmuş, neler yaşanmış beraber inceleyelim. İlk uçak 1982 yılında üretilmişti ama 1986 yılında ancak hizmete girebilmişti. İlk uçakların üretimi oldukça yavaş ilerliyordu. Üstelik araya bir de 26 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin dağılması da girmişti. Bu dağılmadan neredeyse bir yıl sonra yani 13 Ekim 1992 tarihinde ilk kez bu uçakla ilgili bir kaza yaşandı. Üretilen 3. Antonov 124 uçağıyla bir takım denemeler ve testler yapılacaktı. Uçak bu görev için havalandı. Yüksek hızla manevra kabiliyeti test edilecek olan uçak önce 19.000 fit irtifaya tırmandı. Uçağın hızı saatte 530 kilometreden 650 kilometreye yükseltilmeye başlandı. Ancak saatte 614 km hıza gelindiğinde bir şeyler ters gitmeye başladı ve uçağın radomu havada parçalanmaya başladı.
havacılıkta yaşanabilecek en kötü senaryolardan birisi olmuştu ve yüksek hızdayken uçakta yapısal hasar oluşmuştu artık. Bu yetmezmiş gibi kopan parçalardan bazıları da 3 numaralı motora girmişti ve motor arızasına sebep olmuştu. Üstelik artık bir de hidrolik sistemlerinde sorun vardı. Yani uçak artık tamamen kontrol edilemez bir durumdaydı. Uçak kaçınılmaz bir sona doğru gidiyordu artık ve kısa süre sonra yere çakıldı. Uçakta bulunan 9 mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetti. Bu kaza bir test uçuşunda olduğu için ve olay tamamen Rusların kontrolünde olduğundan bu ilk kazayla ilgili görüntüler tabii ki hiçbir yerde bulunamıyor. Yani herhangi bir görüntü yok. Yaşanan ikinci kaza ise ilk kazadan neredeyse bir yıl sonra gerçekleşti. Yani 15 Kasım 1993 tarihinde gerçekleşti. Bu kazayla ilgili bilinenler de çok sınırlıydı. Yani çok az şey biliniyor. Rusya'daki sivil tescille uçan uçak Dubai'den kalkış yapmıştı ve iniş yapacağı İran'ın Kirman şehrine yaklaşmıştı. İniş yapacağı havaalanının yakında bulunan 11.000 fit yani 3400 metre yükseklikte bulunan bir dağa çarptı. Olay nasıl yaşandı? Kazayı aydınlatmak için bir araştırma yapıldı mı? Kaza sebebi neydi bilen yok. Ama şu biliniyor ki bu kazada 17 kişi hayatını kaybetti. ...1996 yılında ise 3. bir kaza olayı yaşandı bu uçaklarla. Brunei Sultanı kendisine İtalya'dan 12 adet yeni Ferrari spor araba satın almıştı. Bu spor arabaları taşıması için ise Antonov 124 uçaklarını istemişti. Brunei Sultanı bu spor arabaları bir gemiyle ülkesine bir ayda veya 15 günde getirtebilirdi. Ama sanırım çok acelesi vardı herhalde. Lüks yaşam beklemeye gelmiyor olsa gerek. Bu taşıma görevi için çok daha pahalı ve hızlı bir yol olan Antonov 124 uçaklarını istemişti. Uçak ilk olarak boş bir halde Rusya'dan kalkıp İtalya'ya gelecekti ve daha sonra Torino şehrinden Ferrari'leri alacaktı. Ama kaza daha arabaları almadan önce İtalya'nın Torino şehrine iniş yaparken yaşandı. Uçak tam iniş yaparken pas geçme kararı aldı ama sanırım bu pas geçme kararını çok geç almıştı pilotlar. Koca gövdesiyle tekrar havalanamayan uçak kalkışını yapamadı. Havaalanı pistini geçerek yakında bulunan yerleşim yerlerindeki evlere çarparak ancak durabildi. Uçakta bulunan 2 mürettebat ve kasabada yaşayan 2 kişi yani toplam 4 kişi hayatını kaybetti bu olayda. Gelelim 4. kazaya. Bu uçakla yaşanan en ölümcül kaza ise 6 Aralık 1997 tarihinde meydana geldi. Rus Hava Kuvvetleri 2 adet Su-27 savaş uçağını Rusya'dan Vietnam'a taşımak istiyordu. Uçak bu görev için Irkutsk şehrinden kalkış yapacaktı. Antonov 124 pistte hızlanmaya başladı. Ama yerden teker kesmesiyle beraber 3 numaralı motorda sorun yaşamaya başladı. Aynı anda uçağın hücum açısı da değişmiş, 1. ve 2. motorlarda da sorun yaşanmaya başlanmıştı. Uçak hızlanmaya çalışıyordu ama olmuyordu. Stall emareleri yaşanıyordu artık uçakta. Antonov 124 pistten daha yeni ayrılmış ama yükselememişti bile. Sadece 66 metre yükselebilen uçak, Irkutsk kentinde bulunan yerleşim yerlerinin üzerine düştü. Şehrin üzerine düştüğü için ölüm oranında bir hayli yüksek oldu tabii ki. Uçakta bulunan 23 kişi ve yerleşim yerlerinde bulunan 45 kişi, yani toplam 68 kişi hayatını kaybetti bu kazada. İşte bu kaza, bu dev uçak kazasının nasıl büyük olduğunu gösteren bir olay olarak tarih sayfasında yerini aldı. Son olarak kalkıştan hemen sonra motor arızası yaşayan ve acil olarak hemen iniş yapmaya çalışan Antonov 124 uçağının kazası var sırada. Pistten kalkışını henüz tamamlayan Antonov 124 uçağı yükselmeye çalışıyordu. Ama motorunda ciddi bir arıza yaşadı, motorun arkasından çıkan siyah dumandan da hemen belli oluyordu. Antonov 124 uçağı hemen kalkış yaptığı havaalanına yönelerek tekrar inmeye çalışıyordu artık. Ama sorunlu bir motoru vardı ve yakıt fazlalığı da vardı uçağın. Yani uçak çok ağırdı.
İnişe başlayan uçak pistte durmakta zorlandı ve pistin dışına çıkarak toprak alana savruldu. Uçakta yapısal olarak hasar olduğu görüntülere net olarak yansıyor. Ayrıca motorlarında oluşan hasar da kazanın sebebi hakkında ipuçları veriyor. Ama sorun ne olursa olsun bu dev uçağın boyutlarından dolayı yaşanabilecek bir arıza durumunda pistlerde durmasının zor olduğunu söylemek de tabii ki mümkün. Antonov 124'lerden bu kadar bahsettikten sonra bu uçağın abisi olan Antonov 225'i almadan geçmek olmaz tabii ki. Dünyanın en büyük uçağı olan Antonov 225'ten bir adet üretilmişti. Yani o eşsiz bir uçaktı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yapılan anlaşma gereği Ukrayna'nın elinde kalmıştı bu bir adet uçak. İkinci uçağın yapım çalışmaları başlanmış ancak yarım kalmış ve bitirilememişti. İşte bu yüzden dünyanın en büyük uçağı olan Antonov 225 uçağı eşsiz bir uçaktı. Ama Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş onun da sonu oldu maalesef. В ангар, где хранился самый крупный транспортный самолет в мире, Ан-225 «Мрия», в переводе на русский «Мечта». Так вот, украинские артиллеристы попали в него, и самолет сгорел. «Мрии» больше нет. Uçak yerde beklerken Ruslar tarafından vurularak imha edildi. Bununla ilgili videomu da izlemek isterseniz hemen burada açılan pencereden Antonov 225 uçağın videosunu da izleyebilirsiniz. Takipte kalın. Wow, that's a big plane.